Paraguay'ın başkenti Asunción'dan herkese merhaba. Şu anda şöyle bir caddedeyim. Bugün Asunción'u gezeceğiz. Hem böyle sokaklarını, caddelerini gezeceğiz. Hem böyle burayla ilgili öğrendiğim şeyleri anlatacağım size. Birazcık müzeleri falan gezeceğiz. Aslında şurada bir müze var. O müzeye girmek için geldim buraya ama girişini buraya gösteriyor. Burada da giriş yok. O araç girişi var. Başka da giriş yok. Acaba giremiyor muyuz bugün bu müzeye? Bazen de kapalı oluyor. Burada müzelerin çoğu ücretsiz. Paraguay'da. Güney Amerika ülkelerinde aslında müzeler genel olarak çok ucuz ya da ücretsiz. Uruguay'da da öyleydi. Arjantin'de de öyleydi. Burada da öyle. Arjantin'de zaten çoğu şey ücretsiz. Yani böyle kültürel aktiviteler falan, konserler, o tarz şeyler olsun. Zaten anlatmıştım önceki videolarda. Hani orada böyle sosyal devlet anlayışı çok güçlü olduğu için zaten Arjantin'de bunlar çok normal. Ama Paraguay'da da müzelerin tamamına yakın ücretsiz. Bu çok güzel bir şey. Bak işte diyor ki şu sol taraftaki büyük kapıdan girebilirsiniz diyor. Ama orası da kapalı. Burayı da zincirle kapatmışlar. Bu müzeye gelmiştim ama baksanıza. Şöyle göstereyim şuradan. Şöyle bir bina. Şu binanın güzelliğine bakar mısınız ya? Bu müzeye gezecektim ama girilmiyor. Şu kapı da kapalı. Bu kapı da kapalı. Burada sıcaktan mıdır nedir? Böyle siesta olayı da var ya. Müzeler böyle erken kapanıyor. Bazıları ama erken dedim yine 3'ü falan buluyor öyle. O yüzden böyle sabah uyandım. Kahvaltı yaptım. İşte birazcık hazırlandım ettim. Şu anda saat 12'yi geçti. 1'e yaklaşıyor. Aslında hava açısından böyle çok sıcak olduğu için çok yanlış bir saat ama dedim müzeler kapanmadan yetişeyim. Bu müze ya bugün açılmadı ya da erken kapandı, bilmiyorum. Şimdi bu yakınlarda bir tane tepe varmış, merdivenler falan. Hatta şurası galiba. Oraya gidelim bakalım. Öyle. Geldim merdivenlere. Zaten merdivenlerin üst kısmındaymışım. Müzeye de çok yakınmış. Bakın şöyle aşağıya doğru merdivenler iniyor. Bu merdivenler bu şehrin en simgesel yapılarından birisiymiş. 1928'de inşa edilmiş burası. Yani tam böyle 100 yıl önce falan. Burası şehrin en yüksek tepelerinden birisiymiş. Hatta en yükseğiymiş daha doğrusu. Asunción'da 7 tane tepe varmış. Aynı bizim Yeditepe İstanbul gibi. Bu 7 tepenin en yükseği burasıymış. Buraya da bu heykeli, bu anıtı inşa etmişler. Bu heykeli İtalyan bir sanatçıya yaptırmışlar. Ve savaşlarda ölen askerlerin anısına yaptırmışlar bu heykeli. İşte burada şehrin en yüksek tepesinde bu merdivenlerle ulaşılan bir heykel burası ve şehrin en turistik, en böyle manevi anlamda Paraguaylılar için önemli noktalarından birisi. Böyle biraz güzel de bir manzarası var diyeceğim ama azıcık binalar kapatmış manzarayı. Şöyle şu tarafta da bir şey gördüm gibi, bir bakalım, oraya da gidelim şöyle. Bakın burada bir merdiven daha var. Burası başka bir sokak, oranın hemen yakınındaki. Şöyle bakalım. Şöyle bir merdiven. Şöyle bir caddeye çıkıyor. Daha arka tarafa bakıyor. Diğer taraf nehir tarafına bakıyordu. Burası da böyle bir yermiş. Demek ki bu bölge böyle merdivenlerle çıkılan, en azından iki sokaktan, buradan ve şu taraftan, o az önceki yer şu tarafta kalıyor. İki tarafından en azından merdivenle çıkılan böyle işte bir tepe şeklinde yapmışlar burayı. Aralarda şöyle bir şeyler var ama böyle otobüs durağı görüntüsü veriyor ama buradan zaten otobüs geçmez. Herhalde böyle bir görsel şey olarak yapmışlar onu. Güzel görünsün diye. Bakın şurada da aynısından var. O ileride de var. Ama ne olduğunu tam anlamadım. Bak şurada da var mesela. Burada da var. O anıtın sokağına doğru girdim şimdi. Şu ileride de var, görüyorsanız. Ne olduğunu anlamadım ya. Öğrenirsem ya altyazı geçerim ya başka bir videoda anlatırım. Bir şey yaparız. Heykel, anıt güzelmiş ama. Bayağı güzel yani. Yakın zamanda da buranın restorasyonu olmuş. Ne zaman oldu bilmiyorum. Böyle burayla ilgili araştırma yaparken belediyenin sitesinde gördüm. İşte orijinaline en uygun şekilde restore ediyoruz falan gibi bir yazı yazmışlar. Şöyle inelim bakalım merdivenlerden. Ne güzel esiyor be, gözünü sevdiğim. Oh be, valla
Kaç gündür şu rüzgara hasret kaldık ya. Vallahi dün bir ara 44-46 dereceyi falan gördü ya. Akşam üzeri 44 dereceydi bak. Hissedilen sıcaklık. Az önce hostelden çıkarken 40 dereceydi hava. Dedim ulan yanacağız dışarıda ama oh esiyor en azından. Vallahi çok güzel ya. 10 numara yemin ederim. Bakın şurada böyle çok güzel bir ev var yine. Asunción'un merkezi kısmı aslında bayağı güzel. Biraz dışarılara doğru çıktıkça bu düzen biraz bozuluyor. Şöyle bir yerden geçiyorum şimdi. Bu çevrede bir tane daha böyle çok güzel bir müze var. Umarım açıktır, gezebiliriz. Oraya doğru gidiyorum şu anda. Evet abi, müzeye geldik. Museo Nacional de Bellas Artes, yani Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi. Sanırım şu zile basarak giriyoruz. Bakalım bir. Umarım açıktır. Hola, buenas. Ha, şu tarafa dolan diyor galiba. Burası açıkmış lan. Kapıdaki abiye sordum, dedim video çekebilir miyiz? Dedi çekemezsin. İzin alman lazım dedi. Ama telefonunla dedi fotoğraf çekebilirsin. Ben de fotoğraf çekiyorum ayağına böyle. Güzel tablolar var ya. Müze biraz küçük ama abi şu tablolara baksana, inanılmaz ya. Çok güzel. Abimiz fark edene ve beni kovana kadar böyle devam. Burada savaştalar galiba. Abimiz siper almış. Atlı askeri vuracak, baksanıza. Bir abimiz Asunción'un böyle ana katedralini, bizim merkez camisi gibi düşünün. Ulu Cami gibi. Böyle merkez katedralini çizmiş. Böyle müzeye koymuşlar. Bu da 1940 yılında çizilmiş Asunción'un bir resmi. İtalyan bir sanatçı çizmiş bunu. Demek ki 1940 yılında Asunción böyle bir yermiş. Bana bayağı farklı göründü ya şu anki halinden. Ben hiç böyle bir yer hatırlamıyorum Asunción'da. Çünkü böyle binalarla nehir arasında çok mesafe var mesela şu an. Plaj var oralarda. Ben mi gitmedim acaba bu kısmına? Çok yabancı geldi bana yani. Bakın ne buldum. Atina'daki Akropol'ün bir çizimi. 1895 yılında çizilmiş. Tabi o zamanlar oralar dutluk. Bakın burada da Venedik'ten bir tane çizim var. 1906 yılında çizilmiş bu. Ben Venedik'e 2014'te Interrail turu yaparken gitmiştim ama bayağı yağmurlu bir gündü. Açıkçası çok keyfini çıkaramamıştım yani. Tekrar gitmek isterim. Güzel Sanatlar Müzesi'nden çıktım şimdi. Bir tık onlar görmezden geldi. Bir tık ben şansımı zorladım derken birkaç görüntü yakaladım ama tabii birçok şeyi de çekemedik. Olsun ya, hani bayağı bir şeyler gösterdim. Şimdi şöyle şuradan doğru ilerleyeceğiz. Sürekli gözüm gölge arıyor bu sıcakta. Ama çok yok gibi buralarda, ama Allah'tan birazcık da rüzgar esiyor. Şimdi başka bir müzeye gidiyoruz. Buradaki yani Paraguay tarihi için çok önemli bir abimiz varmış. O abimizin de bir tane müzesi var. O müzeye doğru ilerliyoruz. Hem o abinin hikayesini anlatacağım size, hem de müzeyi gezeceğiz. Umarım müzeyi gezmeye izin verirler. Şimdi şöyle bir parka geldim. Burası Uruguay Parkı diye geçiyor. Şöyle bir alan. Bu şehrin en önemli 2-3 meydanından birisi. Burada parklara plaza diyorlar, biliyorsunuz. İşte burada Plaza Uruguay var. Şu biraz ileride Kutsal Kahramanlar Anıtı mıydı? Öyle bir yer var. Bir de daha da ileride Plaza de Independencia, yani Bağımsızlık Meydanı var. Bu üç meydan, bu üç park bu şehrin en önemli parkları. Burası da Plaza de Uruguay, yani Uruguay Parkı, Uruguay Meydanı diye geçiyor. Şöyle ortasında böyle bir heykel var. Artigas'ın heykeli. Artigas Uruguay'dayken anlatmıştım. Uruguay'ın kurucu kahramanı.
Yani bir nevi bizim Atatürk gibi düşünün. Burası Uruguay Parkı olduğu için herhalde parkın ortasına da Artigas'ın heykelini yapmışlar. Şöyle tabi çevrede başka heykeller de var böyle. Aynı zamanda şurası gibi böyle kitapçı tarzı yerler de var. Böyle bir park burası. Az önce Andres Barbero diye bir müzeye gittim. Şimdi Andres Barbero kimdir? Aslında benim böyle en çok hazırlandığım, en önem verdiğim müzelerden birisiydi. Orayı görmeyi ve orayı anlatmayı çok istiyordum. Ama maalesef yine içeride video çekmeye izin vermiyorlardı ve bu sefer kaçak da çekemedim. Çünkü içerideki görevli işini bayağı böyle sıkı sıkı yapıyor. Bayağı ben gezerken hep yanımdaydı. O yüzden böyle gizli saklı çekme şansım da olmadı. Ben aslında müzeyi böyle Andres Barbero'nun hayatıyla ilgili, böyle onun eşyaları falan, o tarz şeyler belki vardır diye düşünüyordum ama aslında tam tersine böyle ülkeye dair şeyler varmış. Yani Paraguay'ın yaşantısına, kültürüne dair şeyler ama özellikle de buradaki yerel kabilelerle ilgili. Biliyorsunuz Paraguay'da hala normal böyle eski yaşantısını devam ettiren yerel kabileler, yani Kızılderililer falan var. Burada hala bazı yerlerde Guarani dili İspanyolcadan daha fazla konuşuluyor. Mesela onların yaşantılarına dair böyle eşyalar vardı. Mesela avlanma aletleri, böyle mızraklar, oklar. İşte belki de onları savaşırken de kullanıyorlar, bilmiyorum. Ondan sonra mutfak araç gereçleri, üstlerine giydikleri kıyafetler, o başlarına taktıkları kuş tüyünden bir şeyler. Ondan sonra ne bileyim başka ne vardı mesela? Bir sürü şey vardı, böyle çantalar, mantalar. Öyle onlara dair eşyalar vardı. Bir de aynı zamanda böyle bunların nasıl yaşadıklarına dair duvarlarda uzun uzun yazılar ve fotoğraflar vardı. Andres Barbero'yu anlatacaktım. Şöyle size çevreyi göstereyim. Çevreyi göstererek bir yandan da anlatayım. Andres Barbero Paraguay tarihindeki en büyük böyle yardımsever insanlardan birisiymiş. Yani hayırsever. Paraguay tarihindeki en büyük hayırseverlerden birisi. Nedir? Bu abimiz bir kere toplum sağlığı ile ilgili falan böyle çok önemli çalışmalar yapıyor. O dönemin bazı salgın hastalıklarına, tropikal hastalıklara karşı önemli çalışmalar yapıyor. Yani toplum sağlığı açısından çok önemli çalışmaları var. Bu abimiz aynı zamanda zengin bir abi. İşte müzeler yaptırıyor, kütüphaneler yaptırıyor. İşte eğitim alanında bir sürü çalışmalar yapıyor falan. Hatta bir dönem burada Asunción'da belediye başkanı oluyor. Sonra da bakanlık yapıyor, ekonomi bakanlığı falan. Yani Paraguay tarihindeki en büyük böyle hayırseverlerden birisiymiş bu abimiz. İşte öldükten sonra da bütün mirasını bir vakıf kurup o vakfa bağışlanmasını vasiyet ediyor ve çocukları da bu vasiyeti yerine getiriyor. Bu müze de o vakıf aracılığıyla kurulan bir müze sanırım. Ya da belki de bu abimiz ölmeden önce de bu müze kurulmuş olabilir, emin değilim. Öyle, bu müzede onun adına açılmış, onun eserlerinden bir tanesi. Öldükten önce veya sonra, bilmiyorum. Bakın burası Paraguay'ın en işlek caddelerinden birisi. Yani en işlek derken en merkezi caddelerinden birisi burası. Palma Caddesi diye geçiyor. Bu Arjantin'de ve Uruguay'da böyle gezdiğimiz şehirlerde anlatmıştım size, böyle trafiğe kapalı, böyle insanların yoğun bir şekilde sosyalleştiği caddelere peatonel deniyor diye. Burası da buranın peatoneli. Böyle tamamen trafiğe kapalı değil ama böyle geniş bir kaldırımı var. Çevrede barlar, restoranlar falan var, irili ufaklı. Alışveriş yapabileceğiniz bazı alanlar var. Böyle tarihi merkezin en böyle caddelerinden birisi. Şu an öğle vakti, 43 derece hissedilen sıcaklık var. Bu yüzden bomboş şu anda etraf. Çok az insan var. Bir de Paraguay'da aynı Uruguay gibi zaten bir tık sakin bir ülke. Hani böyle zaten öyle aşırı kalabalık bir yer değil burası. Bir de öğlen vakti olduğu için iyice bomboş her yer. İnsanlar şu anda büyük ölçüde AVM'lere falan kaçıyorlar. Binaların içine kaçıyorlar. Her yer zaten burada klimalı. Özellikle AVM'lerde vakit geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü bu sıcakta dışarıda vakit geçirmek akıl kârı değil. Yani şu an benim yaptığım şey pek akıl kârı değil yani. Bu arada müzede video çekmeme falan izin vermediler. Fotoğrafa bile izin vermiyorlar. Ama müze tamamen ücretsiz. Hatta su bile ikram ettiler orada. Bayağı iyi yani. Şu ana kadar 2 müze gezdik. İkisi de ücretsizdi. O kapalı olan müze de ücretsizdir büyük ihtimalle. Ama maalesef oraya giremedik. Kapalıydı.
Bakın burada Bici Market. Bizim hostelin hemen yakınında da var. Bunların birçoğu 24 saat açık. Buranın en yaygın, en bilindik marketlerinden birisi ve bu marketlerin bazılarının içinde ATM falan da oluyor para çekmek için. Paraguay'a gelirseniz aklınızda bulunsun. Şimdi az önce şu taraftaki o peatonelden doğru geldim. Yani Uruguay meydanı şu ileride, şu peatonelin devamında. Burada buranın en önemli meydanlarından ikincisine geldik. Aslında burası en önemli diyebiliriz. Yani burası ve bundan sonraki o Başkanlık Sarayı'nın önündeki meydanlar aslında buranın en önemli meydanları. Uruguay meydanı da üçüncü önemli meydan diyebiliriz. Burası şimdi şöyle. Mesela bu park şöyle L şeklinde ve üç bölümünde farklı isimleri var. Şurası sanırım bir tane Fransız bir abinin isminden alıyor adını. Şu heykelde o abinin heykeli olabilir. Juan bilmem ne, adını okuyamadım şimdi. Burası da Kahramanlar Meydanı diye geçiyor. Burası da zaten Kahramanlar Anıtı. Şurası da Plaza de la Libertad diye geçiyor. Yani Özgürlük Meydanı. Böyle farklı farklı isimler vermişler her birine. Paraguay'da bu durum yaygın galiba. Böyle geniş bir park var ama işte ortalarından yol geçiyor. O her bir kısma ayrı bir isim vermişler. İlerideki parkta da öyle, anlatacağım birazdan. Burası da Kahramanlar Anıtı. Bu Paraguay için en önemli yapıtlardan birisi olabilir. Yani buranın en simgesel yapıtlarından birisi. Onur'la buraya gezmiştik, içeri de girmiştik. Hatta buradaki askerlerin devir teslim törenini bile göstermiştik size. Çok kısaca böyle bir şeyden bahsedeceğim. Bu yapı Paris'teki bir yapının birebir kopyasıymış ve şu önünde yazan yazı Fides et Patria, inanç ve vatan anlamına geliyormuş. Bu Paraguay'ın üçlü ittifak devletleriyle, yani Arjantin, Brezilya ve Uruguay ile girdiği savaş dönemine ve aynı zamanda peşinden Bolivya ile de bir savaş geçiriyor Paraguay. Chaco Savaşı diye geçiyor. Bu yapının inşaatı tam bu savaşların olduğu döneme denk gelmiş ve bu savaşlar yüzünden 70 yıl boyunca burası bir inşaat halinde kalmış ve daha sonrasında tamamlanmış. Şimdi burası bizim bir nevi Anıtkabir gibi düşünün ama içeride sadece tek bir kişinin mezarı yok. Bu ülkenin tarihinde önemli olan birçok kişi yatıyor. Kimler mesela? Kimisi asker, kimisi eski başkanlardan birisi, kimisi önemli bir sanatçı, böyle şair olabilir, ressam olabilir. Ama mesela kriter ne? Kimler burada kalabilir? Kriter şu. Bak bu abilerimiz burada döviz bozuyorlar. Burada bu iş yasal bu arada. Polisler falan hiçbir şey söylemiyor. Polislere sorsan bile diyorlar ki ya bak şu çantacılara bozdurabilirsin diyor. Diyorum yasal mı, güvenilir mi? Güvenilir diyor ya, git bozdur diyor. Böyle yasal da demiyor ama güvenilir diyor. Buralar böyle bunlarla dolu. Niye bilmiyorum. Yani mesela Arjantin'de yasal kurla Blue Dollar kuru arasında bir fark vardı. Yani kara borsa kuru arasında. Sokakta dolar bozanlar ondan faydalanıyordu. İnsanlar da o yüzden onlara bozduruyordu. Bakın burada da var bir abimiz. Burada bir fark da yok. Bunlar niye böyle sokakta para bozduruyor bilmiyorum. Neyse, yani kriteri şu: ülke adına önemli bir şey yapmış olmanız gerekiyor. Mesela bir savaş adına güzel, önemli bir şiir yazmış, şarkı yazmış, şarkı bestelemiş bir sanatçı olabilir. Savaşta önemli bir iş başarmış bir asker olabilir. Veya ülke adına önemli bir iş yapmış bir başkan olabilir falan. Bu arada oranın içerisinde şu anda yatmakta olan bazı kişilerin isminin tartışmalı olduğu söyleniyor. Yani tarihçilerden bazıları diyormuş ki bu adam burada yatmaya layık değil. Bu ülke için hiçbir şey yapmadı bu herif. Niye burada yatıyor falan diye. Böyle bazı tartışmalar da varmış tarihçiler arasında. Şimdi şöyle şuraya doğru gidiyoruz. Burası böyle peatonel devam ediyor. Şu aşağıya doğru ineceğiz. Nereye gidiyoruz? Casa de la Independencia. Nedir yani? Bağımsızlık evi. Peki önemi ne? Böyle bu ülkeyi bağımsız kılan, İspanyollardan bağımsız yapan askerlerin bir araya gelip plan yaptıkları bir ev. O eve doğru gidiyoruz. Hatta geldik bile sayılır. Burası işte, geldik şu anda. Museo Nacional Casa de la Independencia. Şöyle girelim. Şöyle bir girişi var.
Vallahi bu sefer dümdüz girdim. Çekmeye başladım. Kapıda video ya da fotoğraf çekilmez diye bir uyarı yoktu. Sadece flash kullanamazsınız diyor, o kadar. Kimseye de sormadım. Çünkü sorunca olmaz diyorlar zaten. Şimdi güvenlik görevlisinin mantığı şu, tamam mı? Adam diyor ki ulan diyor, şimdi çektirirsem müdür bana kızabilir. Ama çektirmezsem ortada böyle bir risk yok diyor. Yasak mı değil mi bunu bilmiyorsa bile hayır çekemezsin diyor. O yüzden bazen sormadan devam ediyorum duruma göre. Şimdi burası bağımsızlık evi. Neden böyle? Şimdi bir tane önemli bir asker varmış. Adını aşağı yazarım. Şimdi adı aklıma gelmedi. Buranın bir kasabasında yaşıyor. Paraguay'ın bir kasabasında. Tabii o zamanlar burası İspanyolların elinde, Paraguay. İşte burada da eniştesi mi kuzeni mi böyle bir tanıdığı yaşıyor bu evde. Asunción'a geldiği zaman da bu evde kalıyor. Ve işte bu adam buradan tanıdığı diğer askerlerle, böyle önemli insanlarla, Paraguay'daki önemli insanlarla bu evde gizli toplantılar yapıp bağımsızlık planları yapıyorlar. Hemen şu aşağıda, yani şimdi yön göstermek evin içinden biraz saçma olacak ama şu aşağıda bir katedral var. Katedral Metropolitana. Buranın en önemli katedrali. O katedralin hatta şeyini, artık nesi oluyor? İşte papazı mı oluyor? Karıştırıyorum. İşte onu da ayarlamışlar. Demişler ki işte 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece demişler. Sabaha karşı çan çalacaksın ve işte o bizim darbe zamanı, yani çıkacağız, ayaklanacağız. Abi işte çalıyor bu abimiz çanı. Sonra bunlar çıkıyorlar dışarı. Bu İspanyol lider, buranın o dönemki İspanyol lideri hiçbir direniş göstermemiş. Hatta demiş işte, yani ona demişler istersen sana da yeni kuracağımız devlette bir görev verelim demişler. O da kabul etmiş. Hiçbir direnişle karşılaşmadan, hiç kan dökmeden Paraguay'ı bu şekilde kurmuşlar. Ya da en azından benim internetten okuduklarım bu yönde. Şimdi adamlar kuruluş mücadelesinde hiç kan dökmemişler ama yani Brezilya ile Arjantin'le ve Uruguay ile girdikleri savaşta erkek nüfusunun %90'ını kaybetmişler abi. Görüyor musun şeyi ya? İroniyi. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Hola, buenas. ¿Se puede filmar, no? Bueno, muchas gracias. Böyle bir yer. Az önceki yerlerde hep böyle işte sanırım bu eve ait eşyalar falan vardı. Burada da böyle duvarlarda tablolar var. Burada artık ne bu bilmiyorum ki. O dönem artık bağımsızlığı ilan eden liderlerin, askerlerin oturduğu koltuklar falan mı? Şöyle de bir koridora çıkıyorsunuz böyle. Koridor bir yere çıkmıyor. Burada böyle bir ekran var. Asunción'un çok eski yıllardaki, belki de 1800'lerin başındaki halini gösteriyorlar. Şu anki halinden bayağı da farklıymış yani. Muchas gracias. Yani buralar dutluktu mevzusu. Şimdi şöyle, şurada, ben buraya geçen geldim bu arada. Genelde size anlattığım yerleri önceden gezmiş oluyorum. Çünkü böyle iyice keşfedip iyi anlatmak istiyorum. Burada da böyle şehrin bir maketi var. Yani şu orta kısım maket. Buraları böyle şeyle yapmışlar, ne derler, köpükle yapmışlar. Ama şu çevredeki bazı kısımlar sadece uydu görüntüsü. Burada olay şu. Şöyle mesela numaralandırmışlar bölgeleri. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Mesela 8 numaralı bir sürü yer var. İşte 8 numara neymiş? Civilizadores Urbanos. Yani böyle halka açık alan gibi bir şey. İnsanların sosyalleşmesi için yapılmış. Belki de küçük küçük parklar falan. İşte mesela 2 numara neymiş? Asunción Frente Fluvial, yani böyle işte şeydeki Costanera dedikleri bu nehir kıyısındaki insanların sosyalleşme alanı. Yani şey yap, paten yap, işte yürüyüş yap, spor yap, öyle bir bölge yani. İşte böyle çeşitli numaralar vermişler. Şehrin hangi bölgesinde ne var onu da şuradan anlatmışlar. Güzel bir olay, sevdim yani. Öyle, şimdi devam edelim. Burası da bu kadardı.
Şimdi şu aşağıya doğru ineceğiz. Orada da böyle güzel bir müze var. Geçen gün girdim oraya da. Umarım içeride çekim yapmaya izin verirler. Aynı zamanda önünde de büyük bir park var. O söylediğim en büyük 3 parktan 3.'sü. Oraya gidelim bakalım. Abi şu tellere bakar mısınız ya? Bak bir tanesi şöyle aşağı doğru sarkmış. Şimdi geçen gün Instagram'da bir tane video gördüm. Dündü sanırım. Böyle bu teller kopmuş, tamam mı? Şu orta yerinden bir şekilde kopmuş. Nasıl kopmuş bilmiyorum. Yerin ortasına, yani yolun ortasına düşmüş abi. Bu teller birbirine değdikçe böyle civek atıyor. İşte ateş çıkıyor. Bildiğin kablolar yanıyordu böyle. O videoyu gördüğümden beri bu aşağıya doğru sarkan kablo mablo bir şey gördüğüm zaman bir tık tedirgin oluyorum yani. Şöyle bir su aldım. 4000 guarani. 4000 guarani de yani 7300-7400 guarani 1 dolar. 4000 guarani de böyle 60-70 sent falan ediyor. Yani fena değil, güzel bir fiyat. Çok ucuz da değil, çok pahalı da değil. Şimdi gelmek istediğim yere aşağı yukarı geldik sayılır. Şurası sanırım meclismiş buranın. Şurada da bir aşağıda bir müze var. Burası Plaza de Independencia. Yine az önceki park gibi 3 kısma ayrılıyor. Üçünün de farklı isimleri var ama genel olarak bu parkın adı Plaza Independencia. Yani ister park deyin ister meydan deyin, yani plaza öyle bir anlama geliyor. Buranın hemen aşağısında da bir müze var. O müzeye gideceğiz. İlk videoda hatırlarsanız size Chacarita'dan bahsetmiştik. Ben bu müzeye geçen gün geldim. Müzenin içerisi güzel ama benim en çok ilgimi çeken şeylerden birisi müzenin balkonundan görünen Chacarita manzarasıydı. Size onu da göstereceğim. Benim çok ilgimi çekti. Bilmiyorum, böyle şeyler ilgimi çekiyor ya. Böyle işte favelalar, böyle Türkiye'de de mesela öyle yerler çok ilgimi çekiyor. Böyle illa yurt dışında değil yani. Oradaki bir insanın yaşantısı benim çok ilgimi çekiyor mesela. Yani keşke böyle girebilsek, bir belgesel falan yapabilsek ama güvenlik açısından çok riskli ya gerçekten. Yani geziler varmış burada bu arada. Gezi yapacağız bir ara mutlaka. Hatta bu hafta ya da en geç bir dahaki hafta o turlardan birine katılmayı düşünüyoruz ama yani tur öyle bir şey değil. Ben daha samimi bir ortam kurmak isterdim orada yaşayan insanlarla. Hayatlarını öğrenmek isterdim mesela. Şeyi çok merak ediyorum. Mesela çok büyük bir alan ve çok fazla insan yaşıyor belli ki orada. Abi içlerinde mutlaka böyle normal hayat süren birileri var mesela. Hani normal işi gücü olan falan. Mesela iş hayatları nasıl, mahalle hayatları nasıl, iş yerinde orada yaşadıkları için bir ayrımcılığa uğruyorlar mı mesela? Evine bir arkadaşını davet edebiliyor mu? Nasıl oluyor? Böyle şeyleri çok merak ediyorum ben. Arkadaşlarıyla ilişkileri nasıl mesela? O mahallelere bakarken böyle orada yaşayan bir insanın hayatıyla ilgili çok şey düşünüyorum ya. Abi buradaki sıkıntılardan birisi de bu parkların etrafı hep böyle çevrili oluyor. Ve kapılar oluyor. Kapılardan girebiliyorsunuz içeri. Şu ana kadar 2 tane kapının önünden geçtim sizle konuşuncaya kadar. İkisi de kapalıydı. Umarım bir tanesi açıktır. Şimdi açık kapı arıyorum ki parkın içine girebileyim diye. Giremezsem de artık şöyle müzenin oralardan gösteririm size parkı. Şöyle etrafından dolaşıp müzeye geçeriz direkt. Diğer müzeye de geldim. Aslında burası kültür merkezi diye geçiyor isim olarak. Ama aslında bir müze, böyle gördüğünüz gibi. Yani içerisi müze gibi dizayn edilmiş ama adı kültür merkezi diye geçiyor, öyle söyleyeyim. Böyle buradaki yerel halkların, böyle kabilelerin ya da böyle işte buranın kırsalında yaşayan diğer vatandaşların giydiği kıyafetler falan. Baksanıza burası tamamen Kızılderililerin kıyafetleri falan. Şu kuş tüylerinden falan üstlerine yaptıkları kıyafetler. Şunlar artık ne amaçlı kullanıyorlar? Avlanmak için mi bilmiyorum ki. Şunlar büyük ihtimalle avlanma şey zaten de. Ok, yay falan öyle bir şeyler. Ama şunlar nedir bilmiyorum. Ya bu kabileler hala böyle yaşıyorlarmış. Bunların böyle yaşadıkları bir yer varmış. Bakın burada da onların yaşamından bir belgesel gösteriyor. Bunların yaşadığı yere gitmeyi çok isterdim ya. Büyük ihtimalle şu anda daha çok turistiktir olay. Ama
yine de bir görmek isterdim yani. Belki de gideriz, bir bakalım duruma göre. Bak şurada yine kıyafetleri, böyle büyük ihtimalle bir çocuk kıyafeti gibi bir şey mi acaba bu? Burada bayağı büyük bir kayık var böyle. Şurada yine böyle o yerlilerin yaşamlarına dair fotoğraflar falan var. Chaco yazıyor. Chaco işte o buranın böyle vahşi yaşamının olduğu, bu kabilelerin de olduğu bölgenin ismi. Aynı zamanda burada böyle vahşi hayvanlar falan da var. İşte anakonda falan görmek daha yaygınmış orada. Yani anakondalar, timsahlar falan, bu tarz vahşi hayvanlar daha yaygınmış o bölgede. Bu kısmında da böyle daha çok tablolar var. Burası mesela buranın başkanlık sarayının resmi. Burada ne diyor? Antigua Casa de los Gobernadores diyor. Yani buranın eski yöneticilerinin, devlet başkanı gibi ya da böyle nasıl diyeyim, devlet kademesindeki önemli kişilerin kaldıkları lojman gibi düşünün eski zamanlarda. Burada da böyle şehrin bir maketi var. Muhtemelen eski dönemlere ait bir maket. Bakalım, şurası katedral işte. Müze şu anda, bizim olduğumuz müze şurada. Şu anda artık o zamanlar yok muymuş? Ya da şurası mı müze ya? Aslında müzeyle katedral çok yan yana şu anda ama. Ha tamam, arada park var. Tamam, karıştırdım ben. Biz şu an şu müzedeyiz. Şurası katedral. İşte ne bileyim, başkanlık sarayında şuralarda birazcık ötede bir yerde olması lazım. Şöyle şimdi üst kata çıktım. Şöyle şurada böyle bir küçük bir meclis salonu gibi bir yer var. Oy. Acaba niye burası böyle ya? Ne konuşuluyordu burada? Hiçbir bilgilendirme de yok ki hiçbir yerde. Böyle bir yer, bildiğiniz meclis. Şöyle şuradan geçelim. Şurada bir oda daha var. Yine yerel halklar, kabilelerin fotoğrafları. Burada Paraguay'ın farklı ülkelerle olan ilişkilerini anlatmışlar. İspanya, Polonya, Fransa, Almanya. Ondan sonra bakın mesela Almanya çok uzun, fark ettiyseniz. Buraya 3 ülke sığdırmışlar. Buraya Almanya bir koca şey dolusu yani. Sayfa dolusu. Niye böyle? Çünkü dediğimiz gibi burada daha önceki videolardan anlatmıştık. 8 milyon nüfusu var bu ülkenin. 1 milyonu Alman asıllı ve burada sadece Almanca konuşulan şehirler var. Niye? Naziler kaçmış buraya zamanında, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Hatta Nazi bir başkanın işte burayı yönettiği, Paraguay'ı bir dönem yönettiği falan da söyleniyor. İşte Hitler'in buraya kaçıp burada öldüğüne dair iddialar bile var aslında. İşte hep böyle iddialar var ya, Avrupa'da ölmedi aslında, dünyanın başka bir yerine kaçtı, orada öldü falan diye. Patagonya'ya kaçtı diyorlar, Paraguay'a kaçtı diyorlar falan filan. Bakın burada mesela Menonitas var. Bu Menonitaslar şey yani bir cemaat gibi bir şey. Çok değişik bir yaşantılar var, böyle teknolojiden, her şeyden uzak. Onların yaşadığı bir şehir var hatta, bu Almanların şehrine yakın. Oraya da gitmek istiyorum bir ara. Arabes, Araplar. Bak mesela diyor ki Cuando el Imperio Otomano es derrotado en la Primera Guerra Mundial, los aliados deciden desembrarlo para... Buradan sonrasını anlamadım abi. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dağıldığında diyor. Şurasını anlamadım. Birileri bir şeye karar vermiş. İşte orayı anlamadım. Neye karar verdiklerini anlamadım. Burada da mesela işte Paraguay, özellikle Almanlar falan, böyle işte İtalyanlar da var burada birazcık. İşte ne bileyim kimler var? İspanyollar var, Fransızlar var bayağı bir, Ruslar var. Çok fazla göç alan bir yer olduğu için böyle bir yer yapmışlar. İşte onların bavulları yani. Buraya göç eden insanların yanlarında getirdikleri bavullar.
Mesela bak şu 11 numara kimin bavuluymuş merak ettim. Famiglia Crosa Italia Propriedad Maria Eugenia Yegros. İtalyan bir ailenin, Crosa diye bir familyanın yani aileninmiş. Maria Eugenia Yegros diye birinin bavuluymuş. Şu. Bavul değil, bildiğin kocaman çeyiz sandığı ya. Şu adamı geçen geldiğimde Atatürk sandım ben ya. Dedim bak adam ne kadar büyük bir adam dedim. Dünyanın öbür ucunda müzede makedini yapmışlar. Ama değilmiş. Şimdi üst kattaki balkondayım. Bakın buradan böyle Çakarita'yı, yani buranın favelasını, en tehlikeli mahallesini böyle rahatça görebiliyorsunuz. Aşağıda bakın böyle bir şeyler yapıyorlar ama abi ne yapıyorlar? Garip garip tipler ya. Çok garip yaşantılar var. Ben çok merak ediyorum böyle buradaki insanların yaşantısını. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Mahallenin içindeki yaşamı çok merak ediyorum yani. Bakın bu müze resmen böyle şeyle bu Çakarita'yla, yani buranın favelasıyla normal şehir arasında sınır gibi bir şey. Hatta aslında birazcık binanın şu kısmı mahallenin içinde kalıyor. Ama tabi burası yerden yüksek bir bina. O tarafa bir kapısı, girişi bir şey yok. Direklerin üstüne inşa etmişler bu binayı. O yüzden mahallenin üstünde ama mahalleyle hiçbir bağlantısı yok. Şu tarafa geçtiğiniz zaman, şuradan duvara şu tarafa geçtiğiniz zaman, yani müzenin ön kapısından çıktığınız zaman şehrin normal içindesiniz. Bildiğiniz müze, iki taraf arasında bir sınır yani. Abi o müzeden çıktım, şimdi şöyle diğer müzeye doğru gidiyorum. Ya bir şeyler anlatıp duruyorum yarım saatten beri. Meğer kamera donmuş kalmış, haberim yok sıcaktan dolayı. Şu anda tam 45 derece sıcaklık var. Ama hafif bir rüzgar estiği için sanırım bugün o sıcağı o kadar hissetmiyorum. Yani 45 derece hissedilen sıcaklık diyor ama mesela dün de aşağı yukarı böyleydi ve ben oturduğum yerde çok terliyordum. Bugün hareket ettiğim halde dünkü kadar terlemiyorum nedense. Bakın burası Başkanlık Sarayı. Buranın hemen üstünde, şuralarda bir yerde bir müze daha var, ona gideceğiz şimdi. Sanırım burada video çekmek yasak ama bakalım bir. Asker abimiz bir şey demezse çekeriz. Hola, buenas. Bien. Foto está permitido, pero video no. Bueno. Şimdi sonuncu müzemize de geldim. Aslında burası en önemli, en büyük müzelerden birisi. Aslında burası bir müzeler kompleksi. İçinde birkaç tane müzeyi barındıran, hatta böyle güzel bir barı falan da olan böyle bir müzeler kompleksi aslında burası. Hemen şu aşağıda Başkanlık Sarayı var. Orayı çekmeme izin vermiyorlar. Az önce gördünüz zaten. Başkanlık Sarayı'nın hemen üzerinde, üst tarafında yani. Burada böyle bir müzeler kompleksi var. Şöyle bir içeriye girelim, soralım bakalım ücretli miymiş, değil miymiş, neymiş, nasılmış. Şöyle giriyoruz ama en önemlisi de şu Manzana de la Ribera. Paraguay'ın tarihine dair, yaşantısına dair, geçmişine dair çok fazla şey varmış. Dümdüz girdim, kimse bir şey demedi ya. Yani kapıda kimse yok. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun falan kimse sormadı. Diğer müzeler de ücretsizdi ama isim yazmamı istiyorlardı. Burada onu da istemediler. Aa bak, kedi de var burada. Ya baksanıza bak, kaç tane müze gezdim. Hepsi ücretsiz. Bir tek şu Onur'la videoda anlatmıştık. Güney Amerika'nın ilk tren istasyonu var. Orası 10.000 guarani. Onu da bir sonraki videoda gezeceğiz. Detaylı anlatacağım buranın, bu tren istasyonları, niye Güney Amerika'daki ilk tren istasyonu buraya yapılmış, daha sonra niye işlememiş, kapanmış, hepsini detaylı anlatacağım. Ayrı bir video yapacağız ondan. Oraya da başka bir zaman gideceğim. O da $1,5, 10.000 guarani. Para değil, yemin ederim. Bir tek orası ücretli. Memoria de la Ciudad diye, böyle yani şehrin hafızası diye bir kısma geçtim. Yani burası, bu birkaç tane müzenin olduğu bölgedeki ayrı bir müze. Şehir Hafızası Müzesi. İçeriye girdim, girer girmez elimde kamerayı görünce dedi ki video, fotoğraf ne istersen çekebilirsin, merak ettiğin bir şey varsa da sorabilirsin dedi. Yine ücretsiz. Çok iyi ya.
En azından buralarda rahatça video çekebiliyorum. Bakın yine Asunción'un eski bir çizimi burada. Sanırım o daha önce bir müzede gördüğümüz çizimin aynısı bu. Birebir aynısını buraya da koymuşlar. Burada böyle bir şehir planı var. Burada maket var. Bakın buradaki Güney Amerika'daki şehir planları hep böyle quadra diyorlar bunlara. Yani blok, her bir blok. Yani böyle bir de adresleri tarif ederken hep bloklardan tarif ediyorlar ve nasıl biliyorlar anlamıyorum. Ta hostelden 20 dakika yürüyerek gidilen yolun kaç blok olduğunu biliyor adam. Diyor ki 10 blok ötede diyor. 10 bloğu nasıl saydın abi gidene kadar? Diyor ki 10 blok ötede diyor. İşte diyor şurası var diyor, orayı göreceksin diyor. Oradan diyor sola dön 2 blok daha yürü diyor falan filan. Bakın şurası Plaza Uruguaya. Uruguay meydanı. İlk gördüğümüz meydan. Şurası ikinci meydan. Bu kahramanlar anıtının olduğu 3 parça halinde olan meydan. İşte bu bağımsızlık evi şurada bir yerdeydi sanırım. Şurası da en son girdiğimiz müzenin olduğu bölge ve önündeki Bağımsızlık Parkı. Şu anda da şurada bir yerdeyiz, aynen şuradayız. Bakın burada yerli bir ablamızın, böyle kabilede yaşayan bir ablamızın bir şey dokurken ki halini resmetmişler. Artık halı mı dokuyor, kıyafet mi dokuyor bilemedim. Burada yine kabiledeki bir ablamızın resmi çizilmiş. Burada böyle bir kırsal resmi gibi bir şey var ama aslında şehre de benziyor. Asunción da olabilir bu. La Chacarita diyor bak, Chacarita. He, burası işte şu tehlikeli mahalle. Ama baya böyle doğanın içinde huzurlu bir yer gibi çizmişler. Eski hali mi acaba bu ya? Chacarita tura gideceğiz, o zaman öğreniriz. Eski halidir belki de. O zamanlar belki de burası öyle bir yerdi. Bu arada bu müze kompleksinin içerisinde şöyle bir bar, restoran tarzı bir yer de var ki atmosferi, tasarımı müthiş bir yer. Şöyle bir ortamı var. Aynı zamanda şöyle hemen burada bir bahçesi de var. Bahçesinden Başkanlık Sarayı'nı izleyerek böyle bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Muchas gracias, buen trabajo. Böyle. Buraya da bir gün gelip ya bir şeyler yiyeceğim ya da en azından bir şeyler içeceğim ya. Bu akşamları çok güzel görünüyor burası. Belki videosunu da çekeriz ama balkonda pek fotoğraf, video olayına çok izin vermiyorlar. Çünkü dediğim gibi Başkanlık Sarayı'nı çekmek yasak zaten. Şimdi bu böyle müzelerin böyle bir bahçesi var. Hola, buenas. Şimdi bu kompleksin içerisinde şöyle Casa Castelvi diye bir kısım var. Yine burası da ayrı bir müze gibi düşünün. Abi şuna bakar mısınız? Bak şu çizime bir baksanıza. Çok ilginç ya. Daha önce hiç böyle müzelerde bu tarz bir şeye rastlamamıştım. Üf, böyle simli mimli. Rengarenk bir de. Bayağı değişik ya. Güzelmiş. Çok güzel. Şimdi şurada böyle ilginç bir ortam var. Böyle yapma çiçekler falan sarkıtmışlar misinalarla. Bak şöyle yürüyorsun. Değişik bir ortam. Yine burada da güzel bir çizim var. Böyle. Burası da böyle bir yer. Bakın bahçesi de böyle. Az önce gösterdim gerçi ama burası da bayağı güzel ya. Mesela akşam üzerleri, gerçi burada akşam üzeri bile çok sıcak oluyor ama hani şöyle birkaç masa atılsa mesela buralarda da oturulur. Ya da en azından restorana gelebilirsiniz abi. Bar, restorana gelebilirsiniz. Bir şey içmeye, bir şey yemeye. Burası çok güzel bir yermiş. Bu kompleksi çok sevdim ben yani. Bayağı güzel. Özellikle o bar, restoranı çok tavsiye ederim. Bir şeyler yemek içmek için. Akşam vakti çok güzel bir atmosfer oluyor özellikle. Bazen ben önünden geçerken görüyorum. Bir gün geleceğim buraya. Bir şeyler yemeye, içmeye. Böyle. Burayı da böylece gezmiş olduk. Şimdi hostele doğru dönüyorum artık. Hatta şu köşeye dönünce hostel birazcık ileride. İşte şurası benim hostelim. Hostele de gelmiş olduk.
Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.